Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her yiyenin mutlaka tarifini sorduğu muhteşem hamuruyla ve iç dolgusuyla şahane bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. 3 adet elma, 1 kase dolusu kuru üzüm, 4 adet incir, 5-6 tane de kayısı kullanıyorum. Rendelediğim elmaları büyük bir tavanın içine aldım. Üzerine ince doğradığım kuru malzemeleri ekliyorum. Suda beklettiğim, yıkadım, suyunu süzdüğüm kuru üzümleri de ekliyorum üzerine. 1 su bardağı toz şeker. Evet, tavamızı ocağa alalım. Yüksek ateşte kavurmaya bırakalım. Tüm malzemeyi karıştıralım şeker erimesi için. Üzeri ve içi için 1 kase dolusu fındık, 1 kase dolusu ceviz kullanıyorum. Evet, merdane yardımıyla üzerlerine vurarak küçük parçalar halinde parçalıyorum. Dilerseniz robottan da çekebilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Evet, kavurduğum iç malzemeyi tekrardan karıştırıyorum. Damak tadınıza göre tarçın ekleyebilirsiniz. Kırdığım fındık ve cevizden bir miktar ekliyorum. Karıştırdıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Soğuması için bir tabağa alıyorum. Hamuru için 250 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tam yumurta, 1 tane de yumurtanın sarısını ekliyorum. Yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekledikten sonra tüm malzemeyi homojen olana kadar elimle yoğuruyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerine alarak yoğurmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde toparlandı. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Hamurumu şerit haline getiriyorum. Ortadan ikiye keserek mandalina büyüklüğünde bezelere kesiyorum. Evet, bezelerin hepsini kestim. Gördüğünüz gibi en son boyutlarını ayarlıyorum. Bir poşet yardımı ile bezelediğim hamuru hafif bir şekilde açıyorum. İç harçtan bolca koyuyorum ve kapatıyorum en son.
Kapattığım hamuru elimle en son tekrardan yuvarlıyorum. Evet, kalan hamurları şekil vermeye devam ediyorum. Dilerseniz poşet kullanmadan elinizle de aynı yöntemi yapabilirsiniz. Bol malzemeli, gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Evet, son bezelerimi de açtıktan sonra kalan iç harcı pay ediyorum. Gördüğünüz gibi tam ölçülü iç harcı. Kapatarak şekil vermeye devam ediyorum. Bir adet yumurtanın beyazını çırptım. Hamurların üst kısmını batırıyorum. Daha sonra fındık ve cevize batırarak fırın tepsisine diziyorum. Evet, tüm hamuru aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz hamurların her tarafını yumurta beyazına bulayıp şekil verebilirsiniz. Veya benimki gibi sadece üzerine de bulayabilirsiniz. Evet, artık fırına girmeye hazır. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Kurabiyelerimi hemen fırından çıkartıyorum. Evet, hiç bekletmeden sıcak sıcak üzerlerine birer yemek kaşığı pekmez gezdiriyorum. Dilediğiniz pekmezi gezdirebilirsiniz. Armut, elma, dut, ne varsa evinizde kullanabilirsiniz. Evet, son kurabiyeleri de pekmeze buladıktan sonra biraz pekmezi çekmesi için bekletiyorum. Evet, kurabiyelerimi artık servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum.
Bir tanesini yakından sizlere bölerek içini dışını göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.